Arkadaşlar şu işi yani yanımda birisi olsa 2 kişi yapsak o kadar kolay ki. Biri alttan tutacak, diğeri yukarıdan sökecek, takacak, neyse. Bu vice grip ile aşağıdan tutturuyorum. Zaten girilmesi zor yerler. Tutturuyorum. Yukarıdan söküyorum vidayı. Sonra tekrar aşağı. Ya bayağı uzun sürüyor yani. Neredesiniz? Göremiyorum. Bu şekilde iç taraftan maskeleme bandını yaptık. Şimdi yukarıdan epoksiyle dolduracağız bunları. Elimde epoksi olarak bu serik var. Yani kür olması, kuruması, tepkimeye girip etkisini göstermesi çok kısa bir zaman sürüyor. Bu 1 dakika diyor. O yüzden çok çabuk çalışmamız lazım. Çok fazla taşımaya gerek yok. Şöyle hafifçe yüzeyin dışında kalsa yeter. Arkadaşlar üstünün fazla artan malzemesini şöyle tıraşladım. Bu tarz zımparalarda şöyle detay zımparası kullanıyorum. Yumuşak, ele geliyor. Çok güzel bir şey. Altı velcro. Gerekli hazırlıklarımı bitirip marinadan çıktım, slipten çıktım. Tabii etrafım hep motoryat falan dolu. Hepsi pahalı motoryatlar. Tekneyi hafif şöyle bir ittirdim, yol verdim. İçine atlarken ayağım gaz koluna çarptı. Ne olduysa bir anda gaz koluna bir şeyler oldu. Tabii rüzgar da var. Tekne sürüklenmeye başladı marinanın içerisinde. Ben işi hiç kahramanlığa vermedim. Direkt bağırdım yardım diye. Orada bir motoryatın içerisinde keyif yapan birkaç aile vardı. Onların hemen erkekleri atladı geldi. İşte biri önden biri arkadan falan 3-4 kişi tekneyi tuttular diğer teknelere çarpmasın diye. Dediler seni tekrar iskeleye bağlayalım. Ben dedim yok, ben bir sistem deneyeyim. Öyle evime gitmeye çalışacağım. Bu ipi gaz koluna bağladım gördüğünüz gibi. Şu andaki durumum gaz teli kopmuş bir araba gibi. ...2006 yılından beri yelkenli teknelerle uğraşıyorum. Bugüne kadar aldığım teknelerin hep yelkenleri eskiydi. Ben de hem durumum müsait olmadı hem de fırsat bulamadım. İyi bir deal denk gelmedi. Yani hep eski yelkenlerle idare ettim. Ama bu sene bu koronadan dolayı sanırım bir Sail firmasında güzel bir indirim yapıldı. Bu fırsatı değerlendirip bir ana yelken ve Genoa siparişi verdim. Siparişini vermiş olduğum ana yelken bugün geldi. Evet. Diğer yelken de bu şekilde torbasının içinde gelmişti. Benleri gördüğünüz gibi içine bu şekilde koymuşlar. Tabii paket boyunu küçültmek için bu şekilde biraz eğmişler ama bunlar fiberglass. İnşallah hemen eski şekillerine döndü. Evet. Batten cap, şu uçtaki caplerden bir tanesi çıkmadı maalesef. Diğerlerinin hepsinde var. Bunda yok.
Evet. Kutunun içinde falan olabilir mi diye iyice bakacağım ama gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar ilk intibam oldukça olumlu. Dikişler oldukça güzel. Kel teyz yapmışlar. Batenlerin cetvelini inceliyorum. Velcro'lu. Gayet güzel. Headboard alüminyuma benziyor. Rivetle kurulmuş. Evet. Alüminyum rivetlemişler. Gayet sağlam bir şey benziyor. Bu da Genoa arkadaşlar. Bunu bir kere açtım sadece bir kontrol etmek için. Bunu bir kere bastım teknenin üzerinde. Ölçülerinde nasıl uyup uyumadığına bakmak için gayet güzel uydu. Ana yelkeni almaya karar vermemde Genoa'yı inceleyip kalitesinden emin olmam oldukça önemli bir etken oldu. Yani bu firma hakkında açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Biraz risk alarak siparişi verdim ama Genoa elime geçtikten sonra Genoa'yı güzelce inceledim ve adamların işçilikleri gerçekten güzel. Bir de price point dediğimiz yani fiyat durumunu göz önüne aldığınız zaman fiyatları oldukça iyiydi. Bu bant güneşten koruması için. Arkadaşlar merhaba, gene ofisteyiz. Acayip bir sıcak var. Ya oturduğun yerde şapır şapır terliyorsun. Bırak bir iş yapmayı. Şimdi boktan tarafı bir dünyada iş var. Backstay Adjuster yapıyorum. Backstay Adjuster şu backstay. Ya basit bir sistem. Direğe rake dediğimiz fore and aft yani baş ve kıç doğrultusunda kontrol verebilme imkanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi son derece basit arkadaşlar. Şu iki parçayı söktüm, taktım, tekrar yerine yerleştirdim. Yani mantık gayet basit. Böyle aşağı çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi işlemini yapacak. Sezonu açtık, sudayız nihayet. Tekne üzerindeki çalışmalara devam ediyoruz. Chafing guard dediğimiz şu şekilde bir koruma. Bunun Türkçe'de bir adı vardır mutlaka. Bunlara çok özen göstermek lazım. Bu muhafaza iple beraber geldi. Ben o yüzden tekrar yapmadım.
Bunları yapmanın çok pratik bir yolu var. Bu malzemenin adı tubular webbing. Bu aslında bir doğa sporları malzemesi. Dağcılıkta falan kullanılır ama bütün endüstriyel uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Hatta günlük hayatta bile benim sıkça kullandığım oluyor. Özellikleri şu şekilde açılıyor olması. Yani tübüler demelerinin sebebi. Yani bir boru gibi, hortum gibi düşünün. Bakın. Bir şöyle 15-20 santimetre. Bunun yerine bunu kullanıyor olacaktım. İki taraftan deldim. Geçen sezonun sonuna doğru ana yelken için Lazy Jack uygulaması yaptım. Lazy Jack çok güzel kullanışlı bir sistem. Özellikle single handed, tek başına seyre çıkmayı sevenler için. Ana yelkeni indirdiğiniz zaman gayet güzel, düzenli bir şekilde bumbanın üzerinde yığılıyor bu Lazy Jack sayesinde. Bugün yanımda dikiş seti getirdim. O ufak tefek ayrıntılar üzerinde çalışıyorum. Her şeyin bedeli var, güzelliğinde. Gördüğünüz gibi yani teknede iş hiç bitmiyor. En kötü günü iş yerinde geçen en iyi güne değişirim açıkçası. Yani burada kafanıza göre takılıyorsunuz. Bakın kimse yok. Gürültü yok, patırtı yok. Serdar Ortaç yok.